aksiyona, patlamalara ve askeri siyasetin en kirli noktalarına dalacağımız o efsane yapıma. Hani o eski 2. Dünya Savaşı temalı oyunlardan sıkılıp modern savaşın o çiğ gerçeğini suratımıza çarpıtan ilk başyapıt var ya, İşte tam olarak ondan bahsediyorum. Girişimiz harika, heyecan dorukta biliyorum ama baştan söyleyeyim. Hikayeni Amerikalılar kazandı diye bitiyor ama, büyük bir ama, en azından daha gerçekçi yansıtılabilmiş diyebilirim. Onların kazanması durumu değil, işleniş olarak diyorum. Savaşın o soğuk, acımasız ve bazen de oldu bittiye getirilen politikasını sonuna kadar hissediyorsunuz. Hadi başlayalım. Oyun bizi iki farklı cepheden oynama fırsatı sunuyor. Bir tarafta İngiliz Özel Kuvvetleri SAS'a yeni katılan çaylak askerimiz John McTavish artık neyse, yani Soap ve onun efsanevi lideri Captain Price var. Diğer tarafta ise Orta Doğu'da darbe yapıp ortalığı yangın yerine çeviren diktatör, Al-Asad'ın peşine düşen Amerikalı deniz piyadesi Çavuş Paul Jackson bulunuyor. Karakterler arasındaki bu geçişler başta çok ferah hissettirse de hikayenin ilerleyen kısımlarında da bu geçişler biraz çorbaya dönüşebiliyor. Biz oyunda Al-Asad denen o diktatörün peşinden şehir şehir koştururken işin arkasındaki asıl planörü ultra milliyetçi Rus lider İmran Zakayev olduğunu öğreniyoruz. Kene Ruslar, neymiş la bu Ruslar harbi? Ivan Draco gibi ha. Neyse. Adam resmen dünyayı birbirine katmak için Orta Doğu'yu maşa olarak kullanıyormuş. Vah vah. Amerika tüm askeri güçle Al-Asad'ın sarayına baskın yapmışken adamlar bir anda şehrin ortasına nükleer bomba fırlatıyor. Burası oyun tarihinin en akılda kalan ters köşelerinden biridir. Hatta o dönemde oynuyorsanız. Genelde ırk fark etmeksizin kahraman olan ana karakter ve ekibi her zaman kazanır. Ve o kazanmak da hani böyle birkaç kişi kaybettim gibi değil. Direkt full hükmen galiptir. Yani hiçbir kaybı yoktur. Hele o kadar emek verip şehri boşaltıyoruz, temizliyoruz. Yani bir nevi kurtarıyoruz. Ama buradaki durumda o kadar operasyon yap, o kadar rütbeli asker kurtar ama o nükleer dalga gelip helikopterini düşürsün. Kontrol ettiğimiz Amerikalı asker Paul Jackson'ın o radyasyonlu küller arasında çaresizce can verişini izliyoruz. Gerçekten takdire şayan böyle bir şey yapmaları. Her zaman için böyle korkmadan, hatta daha da iyilerini, cesaret isteyen hikaye adımlarını ve oynanışları diğer oyunlarda da görebilsek. Bu nükleer şoktan sonra Captain Price'ın bal dudaklarından kelimelere can geliyor ve bizi geçmişe 15 yıl öncesinin Çernobil'ine, yani Pripyat'a götürüyor. Zakayev'e zamanında yapılan o başarısız suikast görevini oynuyoruz. O gizlilik mekanikleri, otların arasından saklanarak koca bir orduyu atlatma hissi piyasadaki çoğu oyunda yok. Resmen ayakları yere basıyor. Ayakları yere basmıyor resmen. Oyuncuya bacağını olduğunu kanıtlayacak raddeye geliyor. Zakayev o görevde kolunu kaybedip hayatta kalıyor ve bugünün dünyasında intikam için yanıp tutuşan bir canavara dönüşüyor. Oyunun son kısımlarında Zakayev köşeye sıkışınca nükleer füzeleri Amerika'ya doğru ateşliyor. SAS ekibi olarak füzeleri havada imha etmeyi başarsak da kaçış yolunda bir köprüde kapana kısılıyoruz. Düşman helikopteri köprüyü uçuruyor. Yoldaşlarımız Gaz ve Griggs gözümüzün önünde infaz ediliyor. Tam her şey bitti derken yaralı haldeki Captain Price, yani büyüklüğü 28 santim olan kahraman, bizi o meşhur emektar tabancasını fırlatıyor ve son nefesimizde Zakayev'i kafasından vurarak öldürüyoruz. Özetlemek gerekirse, başta da dediğim gibi hikaye yine Amerikalıların ve müttefiklerinin zaferiyle bitiyor. Ama o çaresizlik hissi, yoldaşlarımızın gözümüzün önünde ölmesi ve askeri atmosfer gerçekten de dönemine göre bayağı cesaret isteyen bir şey. Tabi bazı yerlerde böyle bir radikal diyebileceğimiz değişimin olmasını isteyen insanlar vardı ama bugünkü kadar çoğunlukta değildiler. Oyun yapımcıları da siyah ve beyaz karakterlerin olay örgüsünü bu düzeyde tutmayı hep amaç edindiler. Yani iyilerin hepsi hep kazanır, kötülerin hepsi hep kaybeder. Bu oyunda iyiler kazanıyor, kötüler kaybediyor ama dediğim gibi en azından her iyi kazanmıyor. Bu bile çok büyük bir gelişme. Bazı noktalar çok çabuk oldu bittiye getirilmiş gibi gelse de o Rusya'nın soğuk dağlarında çok büyük bir tempoyla beraber işlenen oyunda Orta Doğu'nun sıcak çöllerine uzanan tempo sizi bir an bile oyundan düşürmüyor. Bu efsanenin esas oynanan noktalarından birine gelmek istiyorum. Yani oynanışa. Silahların o dönemki ağırlığına ve bizi ekrana kilitleyen ikonik anlarına, Modern Warfare çizgisel ilerleyen bir aksiyon oyunu olmasına rağmen temposunu o kadar iyi ayarlıyor ki o koridorlarda koşuştururken bile kendinizi gerçek bir savaşın tam ortasında buluyorsunuz. Ne boş açık dünya ameleliği var ne de gereksiz uzatılmış görevler. Her şey tam kıvamında. Bam güm ilerliyor. Tabii o Luna Park görevi biraz uzun sürüyor ama onun dışında güzel bence. İşin silah çeşitliliği ve vuruş hissiyatı kısmına gelirsek, cephanelik resmen şov yapıyor. Oyunda M4A1'den tutun efsanevi Kalaşnikov'a, gizlilik görevlerinin vazgeçilmezi susturuculu silahlardan, düşmanı duvarın arkasından avlayabileceğiniz, o devasa kalibreli keskin nişancı tüfeklerine kadar acayip geniş bir yelpaze var. Vuruş hissiyatı ise dönemi için resmen devrim niteliğinde. Silahtan çıkan o çat çat sesi, düşman
düşmanların mermiyi yediğindeki tepkileri ve silahların o tatlı geri tepmesi sizi oyuncakla değil, gerçek bir ölüm makinesiyle ateş ettiğinizi dibine kadar hissettiriyor. Üstelik oyunda öyle her duvarın arkasına saklanıp oh güvendeyim diyemiyorsunuz. Mermilerin kalibresine göre ahşap veya ince beton yüzeylerin arkasından düşmanı delebiliyorsunuz. Ya da onlar sizi delebiliyor. Bu da çatışmalara acayip dinamik bir hava katıyor. Oyunun ikonik bölümleri neyse, spoiler vermeden birazcık girecek olursam resmen şaheser. Daha en başında, fırtınalı bir gecede, koca bir kargo gemisine helikopterle sızdığımız o ilk bölüm var ya, gece görüş gözlüklerini takıp dar koridorlarda susturucularla ilerlemek, o klostrofobik atmosferi solumak, oyun tarihinin en iyi açılışlarından biridir. Ya da bir AC-130 bombardıman uçağının termal kamerasından aşağıdaki düşmanları pıt pıt diye avladığımız o meşhur bölüm, yukarının o sakinliğiyle aşağının cehennemi arasındaki tezatlığı insana acayip geliyor. Özetle, çizgisel yapısına rağmen her bölümde size bambaşka bir mekanik ve atmosfer sunarak oyunun o eski antallığını nasıl yıktığını çok net görüyorsunuz. Modern Warfare'ın yapay zekası modern standartlara göre oldukça çizgisel ve scripted bir yapıya sahiptir. Yani önceden ayarlanmış bir yapı. Ufak açmam gerekirse, oyundaki en büyük yapay zeka mekaniği, siz haritada checkpoint alanına girene kadar belirli bir noktadan taktiksel olarak sizi kuşatmak yerine üzerinize akın ederler. Yanınızda dost askerler genellikle dekoratif amaçlıdır. Price bir de. Çok az düşman öldürürler ve siper alırken genellikle sizin önünüzü kapatırlar. Fakat önünüzü kapatmalarına rağmen düşman yapay zekası bir yolunu bulur. Mermiye falso verir. Mermiyi yerin altından sizin kafanıza gönderir. Ama bir şekilde yine de sizi vurur. Duvarların arkasından bile nerede olduğunuzu hissedebilir. Hatta hissetmekle kalmaz görebilir ve siperden çıktığınız an, bazen de siperden çıkmadığınız an milisaniyeler içinde size kilitlenir. Ve evet, veteran seviyesine, yani benim oyunu bitirdiğim seviyeye, yani oyunun en zor seviyesine. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Veteran zorluğunda düşman yapay zekası tam bir el bombası fırlatma makinesi. Yani nasıl söyleyeyim? Hani el bombası atmadığı her gün uyurken yastığına kafalarını koyup ağlıyorlar. Aynı anda 3-4 tane el bombası uyarısı görmek artık sizin için sıradanlaşıyor. Yapay zeka sizi siperinizden çıkarmak için kusursuz bir isabetle bomba atıyor. Ayağınızın dibine. Harbiden ayağınızın dibine. Bunun en büyük örneği One Shot One Kill görevinde, yani dönme dolap sahnesinde Macmillan'ı dönme dolabın yanına koyup sizinle siper aldığınız alan savunma görevinde çok iyi hissediyorsunuz. Öyle bir şey ki 3 tane bomba atılıyor, biri önünüze, biri solunuza, biri tam ayağınızın ucuna. O görevde de eğer güzel bir nokta bulmazsanız geçmiş olsun. Veteranda o görevi bitirmenizin imkanı ihtimali yok. Ben direkt bir yer buldum, gözüme kestirdim, buldum ama ben bile 3-4 kere denemek zorunda kaldım yani. O kadar güzel bir yer bulmama rağmen. Ben yarım saatte bitirebildim. Bu görevi saatlerce, hatta günlerce yapan tanıdıklarım var. Hepsi de sövüyor. Ben de sövüyorum. Gerçekten çok saçma bir seviye yani bu veteran seviyesi. Özellikle bu bölümde. Görsellik ve performans tarafına çok ufak bir parantez açacağım. Oyun çıktığı 2007 yılı için resmen bir görsel şölendi. O Orta Doğu sokaklarındaki toz bulutları, nükleer patlama sonrası gökyüzünden yağan küller ve Pripyat'ın o kasvetli havası atmosfere girmemizi acayip kolaylaştırıyordu. Bugün açıp oynasanız bile o sanat tasarımı sayesinde sırıtmıyor, o eski askeri ruhu size sonuna kadar hissettiriyor. Performans ve optimizasyon tarafı ise resmen taş gibi. Döneminin bilgisayarlarında bile yağ gibi akıyordu ama esas olan günümüz bilgisayarlarında bile yağ gibi akması. Eski bir oyun olduğu için şimdiki sistemleri daha fazla zorlayabiliyor eski oyunlar. Yağmurda, çamurda, o koca patlamalarda bile öyle GPU'nun bilgisayarda takılı olduğunu unutması olayı yaşanmıyor. Ya da uçurumdan aşağı çakılma gibi FPS dropları yaşatmıyordu. IW Engine, IV Engine, yani oyunun yapımcısı Infinity Ward'un motorunun ne kadar düzgün çalıştığını o dönemde bu dönemde hepimize kanıtlamış bulunuyorlar. Modern Warfare oyun dünyasında FPS türünün ezberini bozan ve maalesef ki arkasından gelen onlarca oyuna yön veren bir başyapıt. Çünkü bu oyun yüzünden şimdiye kadar çıkan çoğu oyun bu formülden devam etti. Bazen aralarından bu oyunun üzerine koyup iyi çıkan ya da direkt olarak bu kısır döngüyü kırıp orijinal FPS oyunları çıktı. Ama çoğu yapım maalesef ki Modern Warfare'ın çok basit kopyaları olarak kalıyor. Bazı geçişlerin çorbaya dönmesi ya da Luna Park görevinin insanı hayattan bezdirecek kadar uzun sürmesi gibi ufak tefek pürüzleri olsa da sunduğu o cesur hikaye adımları, yani oyun dünyasında hikaye anlatımı o kadar fazla risk almıyor ki bu bile cesurca geliyor insana. Ve taş gibi vuruş hissiyatıyla oyun tarihinin altın sayfalarından biri. Hala oynamadıysanız çok şey kaçırmışsınız demektir. Kesinlikle bir şans verin. Büyük ihtimalle oynamışsınızdır ama neyse, anladınız beni. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu tarz incelemelerin devamını görmek isterseniz beğenip abone olmayı, videoyu beğenmediyseniz de canınız sağ olsun ama yine de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dilerim efendim.